Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu chunky battaniyeyi yapacağız. Daha önce yuvarlak yastığını göstermiştim. Bugün de sizlerle birlikte battaniyesini yapıyoruz. Yapılışı çok kolay, tığ ve şiş gerektirmiyor. Sadece parmaklarımızla örüyoruz ve sonucu bu şekilde mükemmel oluyor. Chunky battaniye ve yastıklar son zamanlarda çok trend oldu. Ben de bunlardan denemek istedim. Yapılışı çok kolay, herkesin rahatlıkla yapabileceği bir model. Ben koltuk şalı olarak yaptım bunu. İstediğiniz alanlarda kullanabilirsiniz. Ben koltukta kullanmayı tercih ettim. Yuvarlak yastık için daha önceki videolarıma bakabilirsiniz. Orada tarifi var. Bu ölçüde battaniyeyi yapabilmek için ben 5 tane chunky ip kullandım. Her bir ipimde 25 metre ip var. Siz bunu isterseniz daha büyük ya da daha küçük de yapabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Zili açarak sıradaki videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Benden görüp yapan arkadaşlar sosyal medyada paylaşım yaparken benim adımı etiketlerseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz. Bu modeli yaparken bu Yarn marka ipi kullandım. İpimiz böyle. Chunky peluş bir ip kullandım. İpimin arkasında eğer bunu şişle örülecek bir ipse 25 mm, eğer tığla örülecek bir modelse 25 mm tığ öneriyor. Belki bu bilgi ipin kalınlığını öğrenebilmek için sizin işinize yarar. Ve bir ipimde 25,6 metre ip var. Türkiye'de benzer markaların isimlerini yorumlara yazabilirsiniz. Diğer arkadaşlara fikir olabilmesi için. Numara olarak 7 jumbo yazıyor. Jumbo bir ip. İpin kalınlığı 1,5-2 santime yakın. Şöyle göstereyim kalınlığını. Bayağı bir kalın bir ip. Bu peluş ip olmayıp da içi dolgulu penye iplerden de olabilir. O şekilde de yapabilirsiniz. İpin rengi de ivory rengi. Ek renk de diyebiliriz. Dediğim gibi bu kalınlıkta farklı bir iplerle de çalışabilirsiniz. Ben bu kalınlıkta bu ipi bulduğum için bununla yapacağım. Şimdi yapılışına geçebiliriz. Bunu yaparken ben tığ ya da şiş kullanmayacağım. Bunu elimizle yapacağız. Elimizle öreceğiz bunu. Tığa, şişe gerek yok bu modeli yaparken. Modele zincir yaparak başlıyorum. Bu uç kısmını uzun bırakmaya gerek yok. Bir sefer döndürüyorum. Parmağımı ilmeğin içinden geçirip bu uzun ipi ilmeğin içinden beri hafifçe çekiyorum. Çok sıkmıyoruz. Tekrar aynı ilmeğin içinden uzun ipimizi alıyoruz. İlmeğin içinden beri çekiyoruz. Bu şekilde parmağımızla tığ yerine parmağımızı kullanıyoruz. Bu şekilde toplamda ben 22 zincir yaptım. Eğer siz battaniyenizi daha geniş yapmak isterseniz bu sayıyı değiştirebilirsiniz. Bu şekilde parmağımı koyup ipi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Tığ yerine parmaklarımızı kullanıyoruz. Parmağımı geçiriyorum. İpimi ilmeğin içinden alıyorum. Bu şekilde toplamda 22 adet zincir yapıyoruz. Burayı çok sıkmıyoruz. Çok da gevşek bırakmıyoruz. Zincirlerimi hazırlayıp geliyorum. 22 tane zincir çektim. Şimdi örmeye başlıyorum. Şimdi en son yaptığım ilmeğin içinden beri ipimi alıyorum. İlmeğin içinden beri geçirip bu ilmeği burada bırakıyoruz. Şimdi sıradaki zincirin içinden beri parmağımı geçiriyorum. İpimi oradan alıyorum. Zincirin içinden beri çekip ilmek oluşturuyorum. İkinci ilmeğimi oluşturdum. Battaniyede dalgalanma olmaması için, şeklinin güzel olması için bu ilmeklerin hep aynı ölçüde, aynı genişlikte olması gerekiyor. Şimdi sıradaki zincirin içinden beri parmağımı geçirip bu ipimi alıyorum. Zincirin içinden beri geçirip burada da bir ilmek oluşturuyorum. Bunların hepsi aynı boyda olması gerekiyor. Bu ilmeği de burada bırakıyorum. Sıradaki zincirin içine gidip aynı işlemi yapıyoruz. İpimi oradan alıyorum. Burada da bir ilmek oluşturuyorum. Bu şekilde hepsi aynı boyda olması gerekiyor. Sırasıyla bütün zincirlerin içinde ilmeklerimizi oluşturuyoruz. Toplamda 22 adet ilmek yapıyoruz. Çok basit. Bu iple yapmak çok çabuk bitiriyor.
Bu şekilde sıra sonuna kadar bütün zincirlerin içine toplamda 22 ilmek yapıyoruz buraya kadar. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncu zincirin içinden beri son ilmeğini yapıyorum. Bu sırada sağdan sola gelmiştik. Battaniyeyi tersini çevirmiyoruz. Normal örgülerde yaptığımız gibi. Şimdi soldan sağa doğru gideceğiz. Bu son yaptığım ilmeğin içinden beri ipimi alıyorum. Burada tekrar bir ilmek oluşturarak yeni sıraya başlıyorum. Şimdi yanındaki ilmeğe gidiyorum. Bu ilmeğin içinden beri ipimi alıyorum. İkinci ilmeğimi de oluşturuyorum. Aynı boyda yapmaya dikkat ediyoruz. Sıradaki ilmeğin içinden beri ipimi alıyorum. İlmeğimi oluşturuyorum. Sıradaki ilmeğin içinden beri ipimi alıyorum. İlmeğimi oluşturuyorum. Aynı boyda yapmaya dikkat ediyoruz. Bu şekilde bütün ilmeklerin içinden örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncu ilmeğin içinden beri yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Soldan sağa gelmiştik. Şimdi tekrar sağdan sola gidiyoruz. En son ilmeğin içinden beri parmağımı geçiriyorum. Uzun ipi alıyorum. İlmek yapıyorum. Sıradaki ilmeğin içinden beri parmağımı geçiriyorum. İpimi oradan alıyorum. İlmeğimi oluşturuyorum. Bu şekilde sağdan sola, soldan sağa gelerek battaniyemizi yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapıyoruz. Ben toplamda bu şekilde 5 adet ip kullanacağım. Bunu yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapalım. Sonra kesme işlemini göstereyim. İpimiz bittiğinde diğer ipi birleştirirken farklı aşamalarda birleştirebilirsiniz. Birincisi ikisinin ucunu yakarak birbirine yapıştırabilirsiniz. İkincisi şu etrafındaki tüyleri kesip sadece ortasındaki kalan iple iki tarafta da aynı şekilde birbirine bağlayarak devam edebilirsiniz. Ben o yöntemlere pek güvenemedim. Hani bu sonra bunlar soyulur mu çıkar mı diye pek güvenemedim. Bağlayacağım yerden ilmeğin yanına denk getirmeye çalıştım. Burası oluyor. Böyle tüyleri kenarlara doğru ayırdım. Aynı şekilde diğer ipimde de aynı şekilde yapıyorum. Bu boşluktan beri bağlamaya çalıştım. Böyle bir düğüm oluyor. Aynı şekilde ikinci düğümü atıyorum. Bu şekilde düğüm atıyorum. Bu da ilmeğin yanına denk geliyor. Bunu ilmeğin içinde yapmıyorum. İlmeğin kenarına denk geliyor ve arkada kalıyor. Böyle sırasıyla devam ediyorum. Dediğim gibi bu tüyleri kesip de birleştirebilirsiniz. O şekilde de yapabilirsiniz. Bakın burası eklediğim yerde. Bu şekilde arkada kalıyor. Bu şekilde yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapıyoruz. Battaniyemi yapmak istediğim uzunluğa kadar yaptım. Şimdi biraz ipim kaldı. Onu da kesme işlemi için kullanacağım. Kesme işlemi yaparken ben soldan sağa doğru gideceğim. İpim anca orada yetiyor. Sağdan sola da gelebilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Şimdi bu ilmeğimi yanındaki ilmeğin üstüne getiriyorum. Bu arkadaki uzun ipi aynı diğer tekli yaparken parmağımı ilmeklerin içinden geçiriyorum. Bu ipimi buradan alıyorum ve ilmek oluşturuyorum. Normal tekli olarak yaptığımız işlemi ikili olarak yapıyoruz. Bu ipi biraz hafif uzun yapıyoruz. Tekrar yanındaki ilmeğin üzerine getiriyorum bu ilmeği. Aynı şekilde uzun ipi bu iki ilmeğin arasından beri öne doğru geçiriyorum. İlmek oluşturuyorum. Tekrar bu ipimi hafif uzun bırakıyorum. Yanındaki ilmeğin üzerine getirerek tekrar ilmek oluşturuyorum. İpimi bu ilmeklerin içinden beri geçiriyorum. Bu şekilde ilmek oluşturuyorum. Yanındaki ilmeğin üzerine tekrar bu şekilde getiriyorum. İki ilmeğin içinden beri bu ipimi alıyorum.
hafif uzun bırakarak sıradaki ilmeğin üzerine getiriyorum. İlmeğimi oluşturuyorum. Yanındaki ilmeğin üzerine getirip tekrar ilmek oluşturuyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar, bütün ilmekler bitene kadar bu şekilde yapıyoruz. Son ilmeğe kadar geldim. Bunu da üst üste getirip son ilmeği de yapıyorum. İlmeğimi buradan geçiriyorum. Şimdi burada bir ilmek kaldı. Bu kalan ipi bunun içinden geçiriyorum. Hafifçe sıktırıp bu ipimi kesiyorum. Sonra bu ip fazlalığı bu arkada saklıyoruz. Fazlalık ipi kestim. Bu arkada ilmeklerin içinden biri bu fazlalık ipi geçiriyoruz. Bu arkada saklıyoruz. Bu şekilde battaniyenin yapılışını bitirmiş oluyoruz. Bu başlangıç kısmındaki ipi de aynı bitimindeki gibi ilmeklerin içinden beri geçirerek ipimizi saklıyoruz. Bu şekilde arkada saklıyorum. Battaniyenin bitmiş hali bu şekilde. Yapılışı çok kolay. Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir model. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin diliyorum.